1969 ve 1972 seneleri arasında NASA Ay'a tam 6 defa insanlı ziyaret yaptığını iddia ediyor. 2000'lere geldiğimizde ise yaklaşık 50 sene sonra insanlar ne değişti de 50 senedir yaklaşık Ay'a insan gönderilmiyor diye sorduğunda ise alçak yörüngenin geçilemeyeceğine dair bir bahane öne sürmüştü NASA. Daha sonra da biz o teknolojiyi kaybettik demişlerdi yani. Peki 2000'lerden sonraki teknolojiyle Ay'a inilemez iken 1960'ların teknolojisiyle nasıl gidilebilmişti? İşte tam da buna cevap vermek, daha doğrusu buna cevap verebilmek için, yani köşeye sıkıştıklarını anladıkları için geçtiğimiz günlerde Ay projelerini yeniden hayata geçireceklerini duyurdular ve Artemis 2 isimli bir uzay mekiği, bir uzay aracı gönderdiklerini iddia ettiler. Neredeyse tüm haber kanallarından da bu yayımlandı. Yaklaşık yarım asır önceki başlatmış oldukları güya sözde Ay projesinin ismi Apollo idi. Apollo ne demektir? İsmini nereden alıyor? Kendileri gibi pagan satanist atalarının tanrılarından birisi elbette. Apollon Yunan ve Roma mitolojisinde ışık, güneş, müzik, şiir, kehanet, şifa tanrısı olarak geçiyor. İnançlarına göre kehaneti, ışığı, düzeni simgeliyor. Hatırlayacaksınız, okul serimizde bu şebekenin kendi türettikleri bilimi din olarak dayattıklarını ve bunun kökenini de atalarının inançlarında yattığını ve oradan aldıkları kavramları, isimleri günümüze yansıttıklarını hep görüyorduk. Tabii bu konuyu daha önce ele almış olan Yeryüzü Gerçekleri kanalından Osman Atıf ve Bahadır Beylere bir şükran borçluyuz doğrusu. Gerçekten bu ve benzer konuları onlar da cesaretle ele alıyorlar. Kendilerine de selam gönderiyoruz. Tabii bu konuda çokça emeği olan Brezilya'daki araştırma kanallarına ve tabii ki Birleşik Devletler'deki Deniz Kaya Hanım'a, Yeryüzü Gerçekleri kanalı, yine tekrar Düşünen İnsan kanalı, Y Dünya TV, Yüksel Bey'e, Düz Dünya Akademisi ve diğer bağımsız araştırmacı kardeşlerimize, isimlerini burada saymayı ihmal ettiğimiz, unuttuğumuz, kendilerinden bunun için özür diliyoruz tabii ki. Teşekkürü bir borç biliyoruz. Yani insanların ufkunun açılmasında, zihinlerinin, kalplerinin açılmasında büyük küreci demonik yapıların aldatmalarına karşı çok büyük emekleri var. Buradan hepsine selam gönderiyoruz. Kucak dolusu selamlar hepsine. Dikkat ederseniz yaklaşık 50 sene sonra yeniden başlattıkları Ay projesinin ismi de bu sefer Artemis. Artemis kimdir? Neyin ismidir? Bir önceki sözde Ay projelerinin ismi olan Apollo'nun kardeşi bu Artemis'ti. Yani ikiz kardeşi ve kardeşinden bir gün önce doğarak annesine, hatta Apollo'nun doğumunda yardım etmiştir diye mitolojide böyle geçiyor. İşte Athena, Hestia ile birlikte bakire kalmayı yemin etmiş 3 tanrıçadan birisidir deniyor. Zeus ve Leto'nun kızı. Sırtında işte ok sadağını taşıyor, okçuluk yapıyor. Ay ve bakirelik tanrıçası vesaire vesaire. Yani adamların kurgulamaya çalıştığı aslında yok bilimdi, astronomiydi, uygarlıktı, şuydu buydu değil. Atalarının dinini hortlatıp bütün dünyaya, yeryüzüne akademi diye kurmuş oldukları torna tezgah atölyelerinden ve medya tedrisat sistemi vasıtasıyla, yani televizyon ve multimedya cihazları vasıtasıyla insanları bu dine dahil etmek, bu dinin müntesipleri haline getirmek. Bunu önceki kayıtlarımızdan zaten aşina olanlar konuya hemen meseleye uyanacaklardır. Bu kaydımızla birlikte kanalımızla tanışanlara ise önceki kayıtlarımızı izlemelerini tavsiye ediyoruz. Fakat o da ne? Ay'a insan inmeyecekmiş. Yani başta Ay'ın karanlık yüzüne insan indirileceğine dair bir takım haberler çıkmıştı ama sadece Ay'ın etrafında dolaşıp dönecekmiş bu uzay modülü ya da uzay mekiği, her neyse. Ve tabii Orta Doğu dedikleri bölgede bir batağa saplandıklarını büyük ihtimalle anladılar ki gündem değiştirmek için biz hala süper gücüz, hala dev Amerika'yız, o dev Batı'yız, yani dev pagan reisleriz demek için belki de insanları yeniden gündem kaydırmak için, yeniden kendilerinin yenilmez bir armada, bir numaralı süper güç olduklarını göstermek bakımından böyle bir gündem oluşturdular diye tahmin ediyoruz. Şimdi bu Ay hikayesini dilerseniz biraz daha açalım.
Ay'a gidiş projesi, Ay hikayesi. People come out and they've run out of anecdotes, you know, and they just start making stuff up. Yeah. Like that Neil Armstrong guy. Have you seen him on the talk shows? Neil Armstrong, you mean the first man to walk on the moon? Talk about a fish story. Yeah. Man, and they're buying it. Oh, yeah. Jay Leno burada tabii durumu kurtarmak için gülüyor. Karşısında Jim Carrey var tabii. Bir de gülmezse ayıp olur. Fakat hakikat şu ki bu tehlikeli konular üzerine insanlar konuşmaktan korkuyor. Şöhret sahibi, ünlüleri bu hususun hakikatini yakından bildiklerini düşünüyoruz biz. Çünkü Hollywood film stüdyolarında yapılamayacak bir iş gibi değil. Yani NASA projeleri, sözde NASA projeleri yeter ki bir pilot okur veya açık havaya bir film seti inşa edin. İnsanlara o uzay temalı filmleri ana haber bültenlerinde verdiğinizi düşünsenize. Yani kim yemez? Yemeyecek dünyada, yeryüzünde kaç tane insan sayabilirsiniz? Elbette pek azı hariç. Nasıl ki günümüzde ana haber bültenlerinde verilen birçok hikayeyi insanlar sorgulamadan hemen doğru olarak telakki ediyor, inanıyor. Bu da onlardan biri. Yani Jim Carrey'i bile inandıramamışlar. Görünen o ki kendilerinin o uzay veya Ay'a gidiş masallarına. You ought to be in pictures. That's the best? Let's say it's another one to Fred. I think that's awfully good. That one and the one before it were pretty good. This We is have really... about 15 seconds. Oh, yeah, you got a lot of time. Yeah. I claim this land in the name of... What do you got now? Now move. Cut it. Ready? And action. Cut it, Jim. There you go. Quit that. Turn 4. He needs to go 41. off this mark. Or once more, please. Otherwise, he, let me walk it. Tell me. I don't want back in the middle of it. 41. Here's what we really need is for him to go to his left and then kind of veer back. Is that right? No lights on the car. No lights. No lights. One more right away, guys. Headlight. Apar topar kapatılan Wikileaks davası, Wikileaks belgelerin arasından sızmış olan bu görüntüler peki ne manaya geliyor? Bunları nasıl tevil etmeliyiz? Burada belli ki bir çöl üzerine, ki Arizona çölü üzerine kurulan bir film platosu olduğu söyleniyor. Bu çekimler, daha doğrusu bu çekim görüntüleri ne manaya geliyor? 1969 ve 1972 senelerinde Ay'a insanların gönderildiği, insanların Ay'a ayak bastıkları hikayeleri aslında birer kısa filmden mi ibaretti? İlk filmi Stanley Kubrick tarafından çekilmiş, daha sonra başka yönetmenler tarafından çekime devam edilmiş birer kısa filmden mi ibaretti? Tam bu noktada aslında bu tarz işlerin, yani dünya çapında büyük ölçekli işlerin nasıl bir siyasi malzeme mi diyelim, artık insanları manipüle etme aracı olarak gerçekte kullanılabileceğine dair, yani çok büyük yalanlar söylenebileceğine ve bunun çok rahat yapılabileceğine dair ufkunuzun açılması bakımından 1978 yapımı Capricorn One isimli bir film var. Doğrusu böyle bir film çekmekten veya çekilmesine müsaade etmekten de imtina etmemişler. Demek ki insanlarla, insanoğluyla alay ediyorlar. Yani güç bizdeyse siz de alay ede yani yalanlarımızı veya bir takım kurgularımızı hakikat olarak kabul ettiririz. Güç bizde değil mi kardeşim? O halde bize her türlü itaat edeceksiniz, biat edeceksiniz. Bizim doğru dediklerimize doğru, yanlış dediklerimize yanlış diyeceksiniz mealinde bir tavır sergilediklerini belki de düşünebiliriz. Asılı bu filmi izlemenizi
şiddetle tavsiye ediyoruz bu arada. Bize hep anlatıla gelen Amerika ile Rusya arasında soğuk savaş olduğu dönemde güya bir uzay yarışı başlıyor. İşte Ruslar biz uzaya çıktık, bak gördünüz mü, dünyanın en güçlüsü biziz diyorlar. Amerika diyor ki hayır, biz en güçlüsü olacağız veya olmalıyız diyerekten güya Ay'a iniş gerçekleştiriyorlar gibi bir aslında hikaye bu. Biz hiç Amerika ve Rusya'nın karşı karşıya gelip savaştığını doğrusu yaşadığımızda veya öncesinde tarih okuduğumuzda şahit olmadık. Yani Rusya'nın güçsüz olduğu dönemler oldu. Sovyet Rusya'nın dağıldığı 1991 senesinde bile Amerika elinde gerçekte bir nükleer bombaya da güç olmuş olsaydı Rusya ile çekiştiği çok zamanlar oldu. Kullanmaktan çekinecek bir ülke, bir yapı değil. Aslında bize oynatılan bir Karagöz Hacivat oyunundan ibaret. Yani Amerika-Rusya çatışması ya da iyi polis, kötü polis şeklinde dünyayı dizayn ediyorlar diyebiliriz. Sözde iki kutup halinde Amerika ve Rusya, gerçekte iki kanka. Tabii gerçekte nükleer silah ya da nükleer bomba diye bir şey olmamasıyla alakalı da bir durum var. Yani orada bir parantez açalım. Bunu daha önceki kayıtlarımızda işlemiştik ama daha sonra tekrar ele alırız belki başka vesilelerle. Şimdi hadi diyelim ki 1969 Ay'a gidiş projesi Stanley Kubrick'in çekmiş olduğu bir kısa metraj sinema filmi değildi diyelim. Bunlar montajdı diyelim. Tamam. Bunlar montajdı. Peki adamın ahir ömründe şüpheli ölümü olmazdan evvelki, yani ihtiyarlığında vermiş olduğu şu röportaj da mı montaj o zaman diyeceğiz. Yani İngiltere gazetelerine bile konu olmuş. Şu malum röportajı, yani neyi kastettiği adamın gayet anlaşılıyor. İzleyelim. Right, it's about a future movie or something coming out, or No. okay, It's not about any movie. It's not about the movies I've made in the past. It's a confession of sorts. okay. I mean, about you cheated on your wife, you I plagiarized, would never do that. No. plagiarized something. It's about a movie I made that nobody is aware of, even though they've seen it. Okay. Is that intriguing? Do I have you intrigued? Well, I mean, see if I understand what you said. It's about a movie you made, no one knows you made. Is that what you said? That's right. It's a production. Like, so you put like you did put your name on, like at the end you put like a fake name, Oh no, I made it. like Alan Smithy, like that That's sort of right. thing. No, I didn't. There was no name put on it Why? Why would there be no credits? What do you mean? because there are some things that you just can't put your name on. Okay. But wait. I perpetrated a huge fraud, which I am now about to detail, Okay. involving the United States government and NASA. All right. And I'm sure you've heard the rumors. The moon landing hoax? That's right. That the moon landing was fake. The moon landings all were fake. And I was the person. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to earth. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us. Hocam, koskoca Amerikan başkanları işte sözde Ay'a giden astronotlarla görüşüyor telefon bağlantısıyla. Evet, kablolu telefonla, kablolu sabit telefon bağlantısıyla Ay'dakilerle görüşüyor. Hatta hatırlayanlar belki olacaktır. Barack Obama da yine kablolu sabit telefonla sözde uzay modülü içindeki astronotlarla bir görüşme yapmıştı. Bakın metrobüs yolcuları gibi nasıl sıkışmışlar bir de. Tabii sade gülüp geçmenin yanında astronotların sayısına baktığınızda 11'i tamamlamışlar gibi görünüyor. 11 önemli tabii. 11 onlar için Allah'a ortak koşmanın bir sembolü. Kendi numeroloji ilminde veya sembolizmde veya okültist sembolizmde. O yüzden 11'e tamamlamak önemli. Yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta yerçekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor? Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi ISS'teki yani Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ortamı dünyadakinden ayıran en önemli fark yerçekiminin mikro düzeyde oluşu ve hissettiğimiz etkilerin birçoğu da buna bağlı.
vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren daha Tabii Alper Uyurgezer Hazretleri burada La Fontaine'den masallar anlatırken kendi koca gövdesini zor tutuyor veya havalanıyorken orada gram bile gelmeyecek ağırlıkta bir kağıdın masada sabit durmasını acaba neyle açıklayacaktı? Recep Tayyip Erdoğan'a soru verseydi eğer boş bulunup. Tabii bu insanların, bu kişilerin diyalogları bile önceden hesaplanmış, yazılmış, çizilmiş bir metin üzerinden gerçekleşiyor. Politikacıların tamamına yakını diyebileceğimiz bir sayıda maalesef bu işin içerisinde, bu tiyatronun içerisinde olmak durumundalar. Dünya uzay tarihinde bir ilk yaşandı bugün efendim. Detaylara bakalım. लगातार कम होता जा रहा है। जी हाँ, आप लैंडर मॉड्यूल Burada da Hindistan Başkanı'nı görüyorsunuz tabii. Olayı alkışlıyor. Hindistan'a ait bir uzay mekiği, bir uzay modülü Ay'a ilk kez iniş yapıyor. Tabii ki bu hakiki görüntülerle değil, her zamanki gibi grafiklerle gösteriliyor. Millet orada işte bilgisayarın başında alkışlıyor. Bakın tamamen bir zamanlar 16 bitlik Sega oyunları vardı, ona benzer tarzda hiç uğraşmamışlardı yani. Görüntülerin kaliteli olması için, yani biraz şöyle ele göze gelmesi için insanlarla açık açık alay ediyorlar, koca koca adamlar yani. How was it so easy to go to the moon in 1969 using this flimsy lunar module? Even more interesting, who was already on the moon filming the arrival of the module? Was it the same person who stayed back on the moon and filmed the departure of the module? Port stage pushed. Mission arm is destined. Okay, I'm going to get the pro. 99, proceeded. 3, 2, 1. Ignition. Right away, Houston. Vector good. Ag side. Just wondering. Evet, sadece merak ediyoruz ve merak ettiğimizden de soruyoruz. Bu ay modülü acaba hangi oksijenle orada ateşleme yapıp mekiğe dönecek? Veya ayda unuttukları kameraman ne olacak? Hadi bunları geçtik. Onca zararlı gazdan, radyasyondan bahsediyorlar. Bir atmosferin olmadığından bahsediyorlar. Yani şu alüminyum folyo ile mi korunacak uzay modülü? Yani bir alüminyum folyo ile bütün zararlı tesirlerden korunacak. Hem diyelim ki bir şekilde mekiğe döndü bu modül. Diyelim hadi o astronotu da feda ettiler. Gönüllü Apollo fedaisi olarak kaldı orada. Hangi yakıtla tekrar dünyaya dönecek, yeryüzüne dönecek? Yani dünyadan ta Ay'a ulaşmak için bilmem kaç gross tonluk dev yakıt tanklarını geride bırakmıştı. Peki şimdi uzayda acaba hangi yakıt istasyonuna uğrayıp yakıt alacak? Ya da tekrar ona benzer yakıt depolarını nereden bulacak da geri hangi gazla, hangi enerjiyle, hangi güçle dünyaya dönecek? O Van Halen denilen o kuşaklardan veya bahsettikleri göktaşlarından hiç bahsetmiyoruz bile. Hem bunların tarifine göre uzay içinde hava olmayan, oksijen olmayan sonsuz boşluk değil mi? Yani hava olmayan ortamda sonsuz bir bükme kuvveti, bir basınç var demektir. İçinde hava olan bir uzay mekiği ya da bir konserve kutusunu büzüştürüp imha etmesi gerekir. Yani içinde kim varsa, insan, hayvan ya da her ne varsa büzüştürüp ezmesi, daha doğrusu aygıt ezilince içinde olanların da ezilmesi, ölmeleri gerekir. Siz havası alınmış bir ortama, içinde hava olan bir kutu ya da herhangi bir cisim koyduğunuzda bir deney yapın bakalım. O cisim ne oluyor acaba? Patlıyor mu, patlamıyor mu? Büzüşüp kendi sıfır noktasına geliyor mu, gelmiyor mu? Dolayısıyla o hava olan cismin içinde herhangi bir canlının sağ kalması bu durumda bunların anlattığı fizik yasalarına göre mümkün değil zaten. Yani buradaki temel sorularımızı özet olarak peş peşe tekrar soruyoruz. Birincisi, uzay modülü Ay'a inerken Ay'dan o uzay modülünü kim çekti? İkincisi, uzay modülü tekrar mekiğe doğru yol alırken bu sefer tekrar kim çekti bunu?
Üçüncüsü bu ateşleme olayı oksijensiz ortamda nasıl oluyor? Dördüncüsü bahsettikleri bunca zararlı radyoaktif gazlar, radyasyondan bir alüminyum folyo ile kurtulmak mümkün mü? Yüzlerce tonluk yakıtla dünyadan Ay'a giderseniz tekrar dünyaya dönmeniz için ne kadar yakıt gerekecek ve o yakıtı nereden temin edecektiniz? Çünkü yakıt tanklarını atmosferden çıkarken bıraktığınızı iddia ediyordunuz ve son olarak da havasız bir ortamda sonsuz basıncın olduğu yerde siz içinde hava olan bir cisimle durabilir misiniz? Seyahat edebilir misiniz? Yaşamaya devam edebilir misiniz? Yani bahsettikleri, tanımını yaptıkları uzay bunu mümkün kılmaması gerekiyor. Üstelik tüm bu soruları yöneltirken Güneşi hiç hesaba katmadık. Yani eğer Güneşi ve Güneş'in etkilerini hesaba katacak olursak, tabii bunların anlattığı tarzda bir Güneş'in, bu yolculuğa hiç çıkılamaması gerekiyor. Ubisoft'un Assassin's Creed isimli oyun serisinin birincisinde son sahnelerde yanılmıyorsam Desmond Miles'a bilim adamı orada herkes kitap yazabilir ve sayfalarına istediği her şeyi ekleyebilir, her şeyi diyor. Yani bakın bu oyunun sonu, sinematik kısmı çok manidar gerçekten. Sonrasında eskiden dünyanın düz olduğuna inanırdık. Bir de buna hala inananlar var diyor. Ve akabinde bunun hakkında işte kitap yazıyorlar. Şu Ay'a çıkma olayının uydurma olduğuna dair vesaire böyle konuşmalar var. Desmond da bunun sonu nereye varacak doktor diyor. Gerçekten tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Bu oyunun ilk serisinin ilkinin son kısmı, sinematik kısmı. Aslında bu oyun serisinin tamamı Los Illuminados teşkilatının veya Hospitaler'ın artık nasıl tarif ederseniz eskiden beri, yani bu Hasan Sabbahvari çalışan örgütün, teşkilatın, yapılanmanın nasıl hareket ettiğini, idealini neye göre kurguladığını, neyi hedeflediğini, dünyada, yeryüzünde tam bir hakimiyet için nasıl çalıştığını ve prensiplerini ortaya koyuyor açık açık. Yani Ubisoft'un çıkarmış olduğu bu oyunun arkasının, arka planının daha karanlık olduğunu düşünüyoruz. Tam bir manifesto oyunu. Yani Assassin's Creed'i gerçekten bir manifesto oyunu, bir artık gizli kalmış planları ortaya serme ya da yeni neslin veya bir sonraki neslin kafasında normalleştirme projesi olduğunu düşünüyoruz. Belki de biz yanılıyoruzdur. Doğrusunu Allah bilir. You just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible. Swear to God you walked on the moon. That's probably a fake Bible. You're talking to the wrong guy. Why don't you talk to the administrator in NASA? We're passengers. We're guys going on a flight. I don't hit people, but you're going to be on the deck of this. I understand. Well, I hate yourself and get the in. Why don't you quote me and say it's bull? When the shadows in her office, I'll do it. I don't give a damn about all that. You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling a kettle black if I ever thought of saying you misrepresented away from me. You're a coward and a liar and a thief. You want me to knock you in the head? Well, I want you to swear to God on the Bible that you walked on the moon. If you walked on the moon, we're given the opportunity to swear to God that you walked on the moon. I'm going to give you the opportunity to get the hell knocked out of this, you know, leave me alone. Watching them lie through their teeth, carrying on a hoax that is so outrageous that they're beyond you. They couldn't cover it up. Exactly. You can see on Neil Armstrong particularly, he doesn't want to lie. This guy just doesn't want to lie. He's looking down. He just doesn't want to say anything. This is why he didn't give any interviews for the rest of his life. Look at that. Please do look at that, folks. YouTube video of the first Apollo crew to come back. Press conference. It's really embarrassing. I mean, it's just embarrassing. The lie was so big that they really couldn't fake it that well. It was too much for them.
It I was. can't blame them. Then you know what else? So many of the Apollo astronauts who allegedly went to the moon and all that kept, really, when you think about it, low profiles. They just didn't talk much. And to this day they don't talk much. Bir de şu var tabii, yani ayın bize anlatıldığı mahiyeti doğru mu yanlış mı? Yani ay üzerinde basılıp yürünebilecek, koşulabilecek bir kara parçası mı, yoksa soğutucu etkisi olan bir plazma mı? Ya da holografik bir hale mi? Yani sadece bir nur aydınlatıcı mı? Bakın burada Düşünen İnsan kanalında bir kardeş dolunay olduğu zaman da bir deney yapıyor ve ayın direkt ışığının vurduğu yerde daha serin olduğunu elindeki ısı ölçerle görüyor. Ancak ayın direkt ışığının vurmadığı yerde serinliğin daha az olduğunu kendi yapmış olduğu deneyle çözümlüyor bakın. Eğer bilim deney yapmaksa, gözlemse, işte gözlem, işte deney, siz de yapabilirsiniz. Hadi bu kişiye sahtekar deyin, o zaman kendiniz yapın deneyi ve görün yani. Hani ay güneşten aldığı ışığı yansıtıyordu. Demek ki ayda aslında serinletici bir etki var. Demek ki ay ışığında serinletici bir tesir var yeryüzüne. Burada da Uyanan İnsan hesabından bakınız enteresan böyle bir tespit yapılmış. Hep ayın aynı yüzünü görüyoruz. O halde buradaki şekiller acaba dünyadaki kara ve denizlerin bir yansıması mı? Dünyayı yansıtan bir tür ayna mı şeklinde. Yüksel kardeşimiz de kendi hesabından yaptığı bir paylaşımla bakın. Ayı eğer düzenli olarak gözlemlerseniz kendi müstakil teleskobunuzla hep aynı yüzünü gördüğümüzü ve ayın bir disk gibi, yani bir tekerlek gibi döndüğünü göreceksiniz diyor. Evet, haklı. Ayın karanlık yüzü diye bas bas bağırıyorlar, çağırıyorlar ama eğer ay söyledikleri gibi küre şeklinde olsaydı, yani bir topu andıran bir şey olmuş olsaydı, o karanlık tarafı yani bir kez bile olsa görülmesi gerekmez miydi? Hep ayın aynı tarafını görüyoruz. Yani o halde ayın şekli, gerçek şekli bize söylendiği gibi olmayabilir mi? Ayın yine fiziki durumu, fiziki yapısı ve kimyasıyla alakalı da çok garanti, çok bedava konuşmalar var. Bunlar da henüz ispatlanabilmiş değil. Allah bilir ay taşı diye getirdikleri. Ne taşı tabii. Sana bana dokundurtururlar mı acaba? Instruments for the elite agenda. Several of these Freemasons work for NASA. Ptolemy, who first put forward the heliocentric model, was acknowledged as the first Mason. Copernicus was a Jesuit priest. Sir Isaac Newton was a Freemason. All the astronauts are Freemasons. So you can see how this lie could work if all these celebrated people are telling the same story. Nicholas Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei, and Isaac Newton, the four forefathers of the globalist heliocentric doctrine, all posed for Masonic portraits, highlighting various symbols and hand signs denoting their affiliation with the Brotherhood. Galileo poses on a Masonic checkerboard floor, Kepler with the hidden hand sign, and all four of them pose with a Masonic compass and globe while flashing the Masonic M hand sign. Sir Isaac Newton was even knighted by Queen Anne at Trinity's College Masonic Masters Lodge. An inordinate number of NASA astronauts, the current propagators of the globalist heliocentric doctrine, are or were admitted Freemasons as well. John Glenn, two-time U.S. Senator and one of NASA's first astronauts, is a known Mason. Buzz Aldrin Jr., the second man to lie about walking on the moon, is an admitted ring-wearing, hand-sign flashing 33rd degree Mason from Montclair Lodge, number 144, New Jersey. Edgar Mitchell, another supposed moonwalker aboard Apollo 14, is an Order of Demolay Mason,
at Artesta Lodge number 29 in New Mexico. James Irwin of Apollo 15, the last man to lie about walking on the moon, was a Tejon Lodge number 104 member in Colorado Springs. Don Eisel on Apollo 7 was a member of the Luther B. Turner Lodge number 732 in Ohio. Gordon Cooper aboard Mercury 9 and Gemini 5 was a Master Mason in Carbondale Lodge number 82 in Colorado. Virgil Grisham on Apollo 1 and 15, Mercury 5 and Gemini 3 was a Master Mason from Mitchell Lodge number 228 in Indiana. Walter Shearer Jr. on Apollo 7, Sigma 7, Gemini 6 and Mercury 8 was a 33rd degree Mason at Canaveral Lodge number 339 in Florida. Thomas Stafford on Apollo 10 and 18, Gemini 7 and 9 was a Mason at Western Star Lodge number 138 in Oklahoma. Paul Weitz on Skylab 2 and Challenger is from Lawrence Lodge number 708 in Pennsylvania. NASA astronauts Neil Armstrong, Alan Shepard, William Pogue, Vance Brand, and Anthony England all had fathers who were Freemasons too. The amount of astronauts known to be Freemasons or from Freemasonic families is astonishing. It is likely that more astronauts and people of key importance in NASA are affiliated with the Brotherhood as well, but not so open about their membership. For there to be this many Masons, members of the world's largest and oldest secret society, involved with the promotion and propagation of this globalist heliocentric doctrine from its outset to today, should raise them. Musa Aleyhisselam zamanındaki Mısır'da olduğu üzere illüzyonistliğin, sihirbazlığın çok yaygın olduğu bir devirde yaşadığımız muhakkak. Buna visual effect, CGI ya da başka isimler koysalar da bakış açımızı, ufkumuzu her zaman sıhhatli tutacak şekilde eğer ilmin temellerinden, temel usullerinden ayrılmazsak, yani deney, bağımsız deney, gözlem ve araştırma prensibinden ve tabii ki Allah'tan hidayet dileyerek hakikate ulaşmamız mümkün olacaktır. Bu bölümümüzü sadece Ay ve Ay'a seyahat meselesi ile alakalı sınırlı tutmak istedikse de biraz sınırın dışına taşmış olabiliriz. Ama tırnak içinde uzay denilen kavramla alakalı, astronotlukla alakalı, semaya, gökyüzüne seyahat ile alakalı meseleleri biraz daha irdelemeye, ele almaya devam edeceğiz. Yani bu astronomi ile alakalı meselelere henüz taze girmiş bulunuyoruz. Biraz daha irdeleyeceğiz. Tabii senelerdir bu işin içinde olan kardeşlerimiz, dostlarımız var. Onların kurmuş oldukları kanallar var. Dileyen sadece bunun üzerine kurulu olan o kanallara müracaat edebilirler. Başta isimlerini zikretmiştik. Görüşmek üzere.